Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis bir tarifim var. Deniz mahsulleri yapacağız. Hazır kış aylarıyken, deniz mahsulleri, balık çeşitleri bolken sizlerin de yapıp denemenizi tavsiye ederim. İster meze olarak, ister ön yemek olarak, ister yanında böyle güzel bir sofra hazırlıyorsanız, bir davet masası veya yılbaşı sofrası, onun içinde yapabileceğiniz harika bir yemek olacak. Fırında, güveçte yapacağım bu deniz mahsullerini. Birkaç sebze hazırladım. Onlarla karıştırarak enfes bir deniz mahsulleri güveç hazırlayacağız. Önce hemen tavamızı ısıtalım. Bununla başlayalım. Tavamız sıcak olmalı. Çünkü çok çabuk sulanır. Sulanmasını istemiyoruz. Hemen içine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyelim. Şöyle küçük bir parçada sade yağ çıkarttım. Eğer tereyağı kullanırsanız sade yağ yanmıyor, zeytinyağı gibi, biliyorsunuz o da. Ama tereyağı kullanırsanız tereyağı yanar. O yüzden tereyağını sonra ekleyin. Tabii ki eğer sade yağ kullanırsanız çok daha da iyi oluyor. Tavam yeteri miktarda ısındıktan sonra içine 1 adet kuru soğanı doğradığım yarım ay şeklinde ekliyorum. 2 diş sarımsak. Öncelikle soğanların bir miktar ölmesini istediğim için böyle yapıyorum. Karidesi, deniz mahsullerini önce yaparsam soğanlar daha diri kalıyorlar. O yüzden bu şekilde çok daha lezzetli oluyor, emin olun. Bir miktar kavrulduktan sonra ekleyeceğim zaten. Şöyle 1-2 dakika içerisinde. Çok da çabuk ve kolay hazırlayabileceğiniz bir yemek. Sadece birkaç dakikanızı alacak. Evet, soğanlar, sarımsaklar kızarmaya başladılar bile. Hemen deniz mahsullerini ekliyoruz. Kalamar, küçük karidesler ve kalamarın şöyle baş kısımları, sap kısımları içinde varlar. Küçük minik şöyle. Bir iki dakika kadar kavurduktan sonra doğradığım biber, kırmızı biber ve yeşil biberleri ekliyorum. Şurada 2 tane taze soğan vardı. Beyaz kısımlarını önce ekliyorum. Yeşil kısımlarını daha sonra ekleyeceğim. Bir tane limonun kabuğunun rendesini ekliyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Lime limonunuz varsa onu doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Ben normal limon olduğu için acılık veriyor çünkü. Acılık vermemesi için sadece kabuğunu rendeledim. Lime olduğu zaman evde içine doğruyorum. Şimdi bir miktar biberler ve soğanlarla da kavrulduktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Diğer ocağın hızı istediğim yükseklikte olmadığı için büyük ocağıma aldım hemen. Burada sulanmadan yüksek ateşte kavurabiliyorum çünkü. Hemen diğer malzemeleri ekleyelim. Şöyle domatesleri ekleyelim. 2 tane domates var. Yine kalan soğanları ekleyelim. Maydanozu ekleyelim. Birkaç dal maydanoz. İstediğiniz kadar, damak zevkinize göre. Biraz karabiber, 1 çay kaşığı kadar. Çok az kişniş, taze kişniş de olur. Kişniş tohumunun böyle ezilmişi de olur. Öğütülmüşü.
Varsa taze dereotu, yoksa kurusundan çok az, hemen 2 çimdik. Varsa taze veya kurusu frenk soğanı ekleyelim. Varsa çok az, sadece bir kaşık şöyle soya sosu. Hadi bir tanecik daha koyayım. Şöyle yarım daha. Yoksa gerek de yok, emin olun. Hazır bile. Hemen güveçlere boşaltalım. Ne kadar güzel gözüküyor, öyle değil mi? Hemen tavama sadece yarım çay bardağı kadar su alıp üzerlerine şöyle paylaştıracağım ki hem malzeme bütünleşsin. Bunu tabii ki tavada da yapabilirsiniz ama ben şimdi yapacağım. Zaten fırına da girecek biliyorsunuz. Şöyle 2'şer kaşık üzerlerine dökeceğim. Şöyle limonları dilimlemiştim. Kabuğunu rendelediğim. Birer 2'şer dilim limon kabuğu şöyle üstlerine paylaştıralım. Evet, fırına gitmeye hazırlar. Arzu ederseniz piştikten sonra limon kabuklarını alıp şöyle üstüne de sıkıp biraz kaşar rendesi serpebilirsiniz. Eriyen bir peynir olsun. Kaşar, dil peyniri, mozzarella peyniri, hangisi olursa, varsa eriyen yağlı bir peynir. Ondan sonra da sıcak sıcak afiyetle servis yapabilirsiniz. Fırında deniz mahsulleri güveci pişirirken 230 dereceye önceden ısıtılmış fırına verirseniz çok daha çabuk ve kurumadan pişer. 10-15 dakika kadar fırında tutmanız yeterli. Dediğim gibi eğer üzerine peynir yaparsanız da direkt peynirleri de serperek koyabilirsiniz. 10-15 dakika içerisinde pişer. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.